Merhaba arkadaşlar, Örgün dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tunus işi olarak yapmış olduğum şöyle bonbon şekerine benzer model ile huzurlarınızdayım. Umarım sever ve beğenirsiniz. Battaniyelerden böyle paspaslara, yolluklara, seccadelere, kilimlere, halılara varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir tekniği sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Öncelikle kalın bir halı kaydırmaz kullandım. Bakın şu şekilde duran ve tunus işi şişim var. Şöyle 3,5 milim arkadaşlarım. Bunların daha uzunları da var. Arkası misinalı olanları da var. Nako'nun Vega ipini batik olan bir ip kullandım. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz bu arada. Hiçbir sakıncası veya herhangi bir görüntü bozukluğu olmayacaktır arkadaşlar. Evde arta kalan iplerinizden sıra sıra yaparak böyle değişik şekillerde de yapabilirsiniz. Kalın bir dokuya sahip gördüğünüz gibi ve gayet rahat bir yapımı ve kullanımı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi kenarını bakın bu şekilde çevirdim. Önce buradan bir miktar göstereyim sizlere ve daha sonra kenarından anlatırım arkadaşlarım sizlere. Şimdi şu şekilde tutuyorum halı kaydırmazımı, kenarından giriş yaptım. İpimi önce bir tutunuyorum buraya. Daha sonra arkadaşlar her bir bakın buradan değil bir ileriden geçiriyorum. Bu şekilde ilk sırayı olduğu için buradan almıyorum, bir ileriden ilk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Böyle topluyoruz. Devam ediyoruz. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi bu sırada kenara gittiğimizi düşünüyoruz şu anda. Şimdi kenardan dönüş yapıyorum. Böyle bir tane önce zincir çeker gibi yapıp sonra kenar olduğu için bir tane de bu şekilde zincir çekip üçüncüsünde pardon diğeriyle birleştiriyorum. Bakın 2 çekiyorum. Şimdi buraya geldiğimizde hemen üstteki deliğe geçiş yapıp şu şekilde kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum buraya. Sonra üzerine alıyorum. Hemen bakın burada değil, buradan giriş yapıyorum. Bu şekilde arkasından çıkartıyorum ve yarım trabzan yapıyorum. Üzerine alıp aynı yerin içerisinde giriş yapıp 5 tane buraya yarım trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Şimdi bu topladığımız 5 taneyi şu hariç hepsini birlikte çekiyorum. Evet. Şu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Daha sonra bir yandakine geçiş yapıyorum buraya. Arkadan çıkartıp bir üst sıraya geçiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle ve buradan giriş yapıyorum. Buradan çekiyorum. Böyle bir tane normal bir tunus işi yapıyoruz arkadaşlar. Sonra hemen yanındakine geçiyorum. Onu da aynı şekilde arkadan çıkartıyorum bu şekilde.
Evet. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bitirdiğimiz zaman ise hemen buradan giriş yapıyorum. Şöyle başka bir tığ ile yapabilirsiniz. Tığ yardımı ile. Şöyle hemen daha küçük, daha yormayacaktır sizi. Ve buradan bu şekilde kaydırma yöntemiyle ekleme yapıyorum arkadaşlar. Bu en son yapmamız gereken işlem. Yani bütün hepsini bitirdikten sonra zaten böyle bir sıra kalacaktır. Bu sırayı da bu şekilde ekleyeceğiz birbirine. Ve böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlarım. Bakın böyle bir görüntü elde ettik. Şimdi bir miktar kenar kısmından bahsetmek istiyorum. Önce arkadaşlar şu şekilde her birinden bu kısmını, yani alt kısmını bu şekilde her birinden bir tane alarak geçtim. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Yani illaki bu şekilde olacak diye bir şey yok. Tamamen burada artık sizin hayal gücünüze kalmış. Dilerseniz buralara ip de yapabilirsiniz. İp de bağlayabilirsiniz. Püsküllü bir çalışma elde edebilirsiniz. Şimdi bu kenara geldiğimizde bir tane zincir çekip bir yerine geçiyorum. Bu benim birinci sıram oluyor. Şöyle şuralardan alarak bir geçtim önce. Daha sonra bir tane zincir çektim ve üzerine alıp her birinin içerisinden giriş yapıp ters sık iğne tekniğiyle etrafını çeviriyorum tekrardan. Şimdi buraya geldiğimizde ise çok sıkı olduğu için arkadaşlar çok fazla iş yapmanıza gerek yok. Şöyle birkaç tane atlayarak, biraz gevşek bırakarak, bakın şöyle burayı geçebilirsiniz. Çünkü zaten halı kaydırmaz gördüğünüz gibi görünmüyor bu kısımda. Ve böyle güzel değişik bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Evet, kenarını da bu şekilde çevirdim arkadaşlar ben burayı. Burada da size bunu göstermek istedim. Evet, bu videomda da size bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.